Merhaba. Evet, geçen bölümde Güney Afrika'dan bahsetmiştik ama şu anda Güney Afrika'da bir farklı konuyla karşınızdayım. Güney Afrika'daki izlerimiz. Yani bu coğrafyadan giden insanların izleri. Türk izlerinden bahsediyorum. ...1862 yılı Sultan Abdülaziz dönemi Erzurumlu bir ulema Ebubekir Efendi. Kendisi Erbilli bir Kürt. Çok bilgili, inanılmaz zeki. Hem yerel dilleri biliyor, Arapçası çok iyi. Erzurum nedense o dönemde Erzurum Medresesi'nde bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Sarayı ziyarete gidiyor. Tam da o günlerde Sultan Abdülaziz daha önce tanıştığı Kraliçe Victoria'dan bir mektup almış. O mektup sonucu Ebubekir Efendi yeğeni Ömer Lütfü ile beraber bir büyükelçi sıfatıyla önce Londra'ya ardından Güney Afrika gönderiliyor. Gönderilme nedeni çok ilginç. Birazdan onun soyundan gelen insanlar bize bunu anlatacaklar. Malum bütün dinlerde cehalet bir anda yayıldığı anda bir inanç içine ne yazık ki hoş olmayan olaylara neden olabilir. Güney Afrika bir İngiliz sömürgesi. Farklı dönemlerde buraya getirilen Müslümanlar var. Bir kısmı Hindistan'dan getirilmiş, bir kısmı Malezya'dan getirilmiş ve Afrikalı Müslümanlar. Ortada bu dini anlayacakları kendi dillerine yönelik bir yorum olmadığı süre içinde hurafeler almış başını götürmüş. Sadece ritüeller yüzünden insanlar inanç uğruna birbirlerini boğazlamaya başlıyorlar. İşte bu nedenle Kraliçe Victoria Sultan Abdülaziz'den ya İngilizce Kur'an varsa ya da bu işi bilen bir ulema göndermesini rica ediyor. Ebubekir Efendi 1862'de yeğeni Ömer Lütfü Bey ile beraber önce deniz yolculuğu Marsilya, ardından İngiltere, orada bir diplomatik misyon sahibi olup 40 günlük bir deniz yolculuğuyla Güney Afrika'nın Cape Town kentine ulaşıyor. Müslümanlardan pahalıya almış oldukları ipeği, baharatı ve değişik değerleri bu yolda daha ucuza elde edip dünyada ilk sömürgecilik çağını buradan başlattılar. Tabii ki İslam'ın da Afrika'ya yayılmasındaki ilk noktalardan biri burası. Şimdi bu bölümü orada tanıdığım, onun soyundan giden insanların ağzından vermek istiyorum. Çünkü Güney Afrika nere, İstanbul nere? The Queen of the Colonies was Queen Victoria. Now, a gentleman who was a representative of the British in Cape Town, visited Cape Town. He was a Mr. Roubaud. This gentleman walked on the parade and he saw two Malay men fight over religion. They were arguing about Islam. And at that time, the people used to wear these wooden shoes called in Malayan kaparangs. And he took the sandal off, the one gentleman took it and he hit the other one against the head with a knob of the sandal and he killed him. And this matter was reported to the Queen. And the Queen then asked actually Sultan Abdul Aziz whether he could send a learned person to South Africa who could help to solve the problems of religion with the local Malay people. And Abu Bakr Effendi was chosen. Evet, inanç uğruna birbirleriyle savaşan insanlar arasında gelip aralarında inançlarında bir modifikasyon yapıp doğru öğretileri veren bizden biri Ebubekir Efendi'nin hikayesini anlatmaya çalışıyorum. Zaman zaman o hikayeyi farklı insanlar anlatacak bize. Onlar da onun torunları. So he wanted to write a book in their local language and he wrote what is today regarded in South Africa as the third Afrikaans book in the Afrikaans language. It was called the Bayanu Deen. It's an exposition of the Deen, explanation of the Deen. Ebubekir Efendi'nin torunlarından Hişam Nimetullah bize bu öyküyü kendisi anlatıyor. Hişam Nimetullah dediğim kişi kim biliyor musunuz? Ebubekir Efendi'nin 40 günlük gemi yolculuğunu yaparken tanıştığı Kaptan James Cook'un yeğeninin kızı, yapmış olduğu 2 evlilikten birinden olan torunlarından biri. Ama asıl başka bir torunu daha var. Onu bir başka bölümde anlatacağım. Çünkü öyle bir aile ki bunlar gönderildikleri andan itibaren hem Güney Afrika'ya barışı,
İslam dininin doğru öğretilerini yaydıkları gibi onun dışında bilim alanında inanılmaz çalışmalar yapmışlar. Yani hem Osmanlı'nın o bölgedeki izlerini kalıcılaştırmışlar, hem burayı bir sıçrama tahtası yapıp Güneydoğu Asya'ya gitmişler. O konuyu yani Nimetullah Hişam Bey'in dedesi Ahmet Ataullah'ın hikayesini bir başka bölümde anlatacağım. Tabii Güney Afrika'dan bir başka yere, Güneydoğu Asya'ya giderek. Hişam Nimetullah Efendi bize büyük dedesi Ebubekir Efendi'yi anlatıyor. When he started here, when he started immediately, he couldn't speak English well, and he spoke mostly in Arabic because the Malayan imams could speak Arabic, some of them who were trained in Malaysia. And then he married a young girl by the name of Rukiya Ma, because she was only 15 years old. Tabii ki torunlardan bir kısmı James Cook'un soyundan gelen eşinden, bir de Malay eşinden olan Kemal Bey var. Ebubekir Efendi'nin eşlerinden bir tanesi Malay olunca onun kökeninden gelenlerin yüz şekilleri biraz daha farklı, çekik gözlü. Çünkü onların da anlatacakları var. Kemal Efendi'nin de Türkçesiyle bu öykülerin bir kısmı. Bu evlilikten 2 tane oğlu olmuş. Bu Ahmet Ataulllah ve Hişam Nimetullah diye. İkisi de eğitimlerini Türkiye'de almışlar. Bu bayanla evlendikten sonra bunlara ben belli bir yaştan sonra Türkiye'ye gönderim. Bayan tamamıyla karşı çıktı. Benim oğullar Türkiye'de eğitim alamaz. Buradaki yerli kadınlar gibi hareket etti. Ve sonucunda kadını boşadı ve oğullarını Türkiye'de eğitim alması için gönderdi. Ondan sonra bir ikinci bir eş aldı. Aldığı eş meşhur Kaptan Cook'un yeğeni olan Eliza Cook'un kızıydı. Ve onunla epey çocuklar olmuş. Ve başarılı bir evlilik çünkü artık buranın insanların sistemini öğrenmiş. Buradaki insanlar da Türklerin ya da Osmanlı'nın belli bir kültürünü vermeye başlamıştı. Ebubekir Efendi'nin ailesiyle Güney Afrika'da tanıştım. Gerek Hişam Bey, gerek Kemal Bey. Ailenin başka fertlerinin Türkiye'ye gelip gittiklerini biliyorum. Ama muazzam bir hikaye. Yani bu topraklardan giden insanların dünyanın bir başka uç bölgesinde bilimi, aydınlanmayı, öğretmenliği, eğitimi götürmeleri gerçekten onur verici ama dediğim gibi onlardan çıkan bir başka kuşağın Güneydoğu Asya'da sömürgecilere karşı verilen savaşta yine bu topraklardan giden desteği götürüp bıraktığı izler var. Onları başka programda anlatacağım ama Ebubekir Efendi'nin bütün bu kuşağının yapmış olduğu yolculuk, bazı duyumlarım vardı. Mesela Türkiye'ye gelmek istiyorlar. Bir otobüs kiralıyorlar. Ama otobüsleri Milli Park içinde, yani o bahsettiğimiz aslanların, yırtıcı hayvanların olduğu bölgede o otobüs arıza yapınca yolculukları suya düşüyor. Defalarca gelmek için girişimde bulunuyorlar ama Güney Afrika'daki apartheid rejimine göre onlar siyahlarla eşdeğer olduğu için hiçbir hakları yok. These medals that I'm holding here are the medals which the Sultan Abdulaziz awarded to my great-grandfather. This one was awarded to my great-grandfather, and this one was awarded to my grandfather, the son of Abu Bakr. Now, it just shows how he was recognized at that time, he and his children, his sons, for what they had done for the Turkish government at the time, for the Ottoman Empire. And what makes me angry is to think that during the apartheid years, and even today, the Turkish government does not recognize. Şu anda Güney Afrika apartheid rejiminden kurtuldu. Özgür bir ülke, siyahıyla beyazıyla bütün renkler hukuk karşısında eşit bir şekilde yaşamlarını sürdürüyorlar. Güney Afrika'ya ilişkin başka bölümlerimiz de olacak. Takip etmeye devam ediniz. Hoşça kalınız.